Yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün farklı bir yerden size sesleniyorum. Burası benim iş yerim Austin, Texas'ta. Yakın zamanda buranın videosunu da size yapıyor olacağım. Hemen konuya gelmek istiyorum. Neden bugün buradan konuşuyorum size? Amerika'da meslek günlerine devam ediyoruz. Bugün tanıtacağım meslek kendi mesleğim olacak. Amerika'da personal trainer olmak ya da group fitness trainer olmak. Bunların avantajları, dezavantajları, ne gerekiyor, yer açmak için ne gerekiyor, personal trainer'ın ortalama kazançları gibi konuları birlikte ele alıyor olacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenebilip bir sonraki videonun ne içerikli olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Kanalımın büyümesi için kanalımı sevdiklerinizle paylaşmanız, aile bireylerinizi kanalıma abone etmeniz benim için gerçekten çok büyük bir yardım olur ve şimdiden hepinize bunun için çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız konumuza başlayalım. Konuyu ikiye böleceğim. Birincisi personal trainer. Amerika'da personal trainer olabilmek için Türkiye'de herhangi bir üniversiteyi bitirmenize maalesef gerek yok. Maalesef diyorum çünkü ilerleyen dönemlerde farklı videolar yaptığımda bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizlere belirtirim. Ama beni tanıyanlar bununla ilgili ne kadar katı bir düşünceye sahip olduğumu biliyorlar Türkiye'de çalışma anlamı konusunda. Fakat buraya gelince burada herhangi bir bölümü bitirmenize ya da üniversiteden mezun olmanıza gerek yok. Ama tabii ki de olan konular var. Onlara da birazdan değineceğim. Çok önemli ayrıntılar, çok önemli küçük nüanslar var takip etmeniz ve bilmeniz gereken. Ama burada personal trainer olmak istiyorsanız almanız gereken bir veya birden fazla sertifikalar var. Şimdi ben bunları size telefondan okuyacağım yanlış söylememek adına. Eğer burada personal trainer olmak istiyorsanız bunlardan bir tanesi elinizde bulunmak zorunda. Ya da benim gibi Türkiye'den spor akademisinden mezun olmuş, eğitimini iyi tamamlamış, İngilizce, Türkçe transkribi elinde olan, diploması hem İngilizce hem Türkçe olan, kariyeri gerçekten tecrübeyle dolu. Benim kariyerimi geldim burada kabul ettirdim. CV'mi kabul ettirdim. Diplomamı kabul ettirdim. Bölümüm antrenörlük bölümü mezunuyum. Notlarımı, her şeyimi iş yerine verdim ve kabul ettiler. Bu şekilde de girebiliyorsunuz. Ama tabii ki de buradan alınan bir sertifika size çok yardımcı oluyor. Yani üzülerek söylüyorum, spor akademisi bitirmenize gerek yok. Gelin buradan alın. Spor akademisi bitirip gelen birisinden daha kolay işe girebiliyorsunuz maalesef. Fakat almanız gereken eğitim kurumlarını şimdi size sıralayacağım. Birinci ve en önemli kurumlardan bir tanesi National Academy of Sports Medicine, yani NASM diye geçiyor. Bunu zaten Türkiye'de de geçerli bir belge. Alırsanız her yerde çalışabilirsiniz. İkincisi ACE sınavına girdim. Eğer altta yorumda belirtirseniz çok farklı bir video yapabilirim. İnanılmaz saçma bir sınavı var ve sistemi var. Ama burada kesinlikle geçerliliği var. Fakat ilk söylediğimki kadar geçerli değil. American Council on Exercise diye geçiyor. Üçüncüsü National Strength and Conditioning Association. Amerika'da çok büyük geçerliliği var. Üçüncüsü American College of Sports Medicine. Bu çok önemli. Aklınızda tutun. Diğer bir tanesi de International Sports Science and Association diye geçiyor. Bunlardan bir tanesini aldığınız zaman Amerika'da personal trainer olabiliyorsunuz. Tabii ki de geçmişiniz, kendine olan özgüveniniz, iletişim becerileriniz gibi etkenler işi alıp almamanıza çok büyük rol ve katkı oynuyor. Çünkü birden fazla iş görüşmesinden geçiyorsunuz. Sadece bir tane değil. O yüzden sizin kendi özgüveniniz, iletişim kabiliyetiniz ve kendinizi karşı tarafa aktarabilme özelliğiniz her şeyin önünde bence. Burada insanlar kendine özgüveni olan ve kendini yaptığı işe güvenen insanları genellikle işe almayı tercih ediyorlar. Çünkü karşıya aktarım da kolay oluyor. O yüzden içinize kapanık bir insansanız buraya gelmeden önce bunu mutlaka yenmeye çalışmanızı size tavsiye ediyorum. Personal trainer ücretleri ortalama olarak bahsediyorum. 20 dolarla 100 dolar arası değişiyor saatlik. Fakat eğer bir zincir kulüpte çalışıyorsanız LA Fitness, Equinox, 24 Hours Fitness, Orange Theory Fitness gibi yerlerde, Lifetime, buralarda çalışırsanız genelde yüzde alıyorsunuz. Ama zannetmeyin ki yüzdeler yüksek, yüzdeler Türkiye'den daha da düşük. Hani Türkiye'de McFit'te çalışıyor arkadaşlar, şu kadar alıyorum falan diyorlar ya. Buraya geldiğinizde McFit'in elini ayağını öpersiniz. O yüzden çalıştığınız yerin kıymetinizi bilmenizi size tavsiye ediyorum. Yıllık ortalama maaşları da 40 bin dolarla 75 bin dolar arasında değişiyor. Ama birkaç dakika sonra size daha farklı bir şey söyleyeceğim. Lütfen videoyu takip edin, kaçırmayın. Kendine özel müşteriler, kendine özel portföy oluşturan personal trainerlar içinse yıllık ortalama 100 bin dolardan çok daha üstüne çıkabiliyor. Ki bu Amerika'da inanılmaz bir para arkadaşlar. Bu meslekte çok cüzi miktarlarda para kazanıp zorlanabilirsiniz de çok yüksek miktarlarda para kazanıp
kazanıp hayatınızı çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz de. Bu sizin tamamen işi sevmeniz, çalışma saatlerinizi kendi belirlemeniz ve tamamen kariyeriniz, tecrübeniz ve karşı tarafa aktarabilecek düzeyde İngilizcenizle alakalı olarak değişiyor. Çok iyi bir eğitmen olabilirsiniz ama buraya geldiğinizde bunu karşı tarafa yansıtamadığınız sürece çok büyük problem yaşarsınız. Bu da sizi biraz meslekten soğumanıza sebep olur. O yüzden İngilizce bu konuda gerçekten birincil önemli konu. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. En azından ders verecek şekilde kendinizi İngilizceye hazırlarsanız biraz daha ısınmanız kolay olur burada. Bağımsız çalışan personal trainerlar için ise herhangi bir gelir skalası yok. Kendi ücretinizi kendiniz belirliyorsunuz ve kazancı da ona göre değişiyor. Fakat dezavantajlarından bahsedecek olursam hafta sonu veya akşam çalışabiliyorsunuz. İzin günlerinde burada çok fazla izin günü oluyor, resmi izin günleri. Onlarda çok çalışabiliyorsunuz. Çünkü insanlar evde oluyor. Tatile gitmiyorsalar bu sizin için mesai demektir. Herhangi düzenli bir geliriniz yok, sigortanız yok. Birazdan sigorta konusuna da ayrıyetten geleceğim. Bunlar buradaki dezavantajlar. Bence en büyük dezavantajı sigorta. Birazdan sigortanın önemine de mutlaka ayrıyetten bir değineceğim. O yüzden şimdi bunu kısaca geçiyorum. Personal trainerlar burada değişik sistemlerde çalışıyor. Birden fazla farklı kontrat var. Yarım zamanlı var, tam zamanlı var, part time var. Sadece grup dersi verip gidiyorsun, o şekilde var. Ben mesela nasıl çalışıyorum? Hemen onu bahsedeyim. İlk önce grup dersiyle başladım. Sigorta yok. Kulübü kullanabiliyorum. Üyelik veriyorlar. Grup derslerinden verdiğim ders başına ücret alıyorum. Aileme çok cüzi miktarlarda üyelik yapabiliyorum. Eviniz yakınsa ve herhangi bir anlamda tek geliriniz bu değilse gerçekten burada çalışıp hem aileniz için hem de kendiniz için güzel bir fırsat, farklı bir community yaratabilir, farklı bir topluluk kurabilirsiniz. O anlamda güzel ama sigorta yok. Bunu sakın unutmayın. Ya da yarım zamanlı yapıyorlar. Part time alıyor. Sigortası da ona göre değişiyor. Full time olan yerler genelde büyük zincir yerler oluyor. Lifetime Fitness, Equinox, LA Fitness, Orange Theory Fitness. Bu tarz yerler genelde full time personal trainer alıyor. Fakat sizi shift'e de sokuyor. Mesela Equinox'la görüşüyordum bir ara, konuşmuştum. Şu sistemlerini biliyorum. Şöyle diyorlardı. İlk başlıyorsun, floor'dan başlıyorsun. Sonra terfi alıyorsun, grup dersi vermeye başlıyorsun. Sonra terfi alıyorsun, özel ders veriyorsun falan. Farklı farklı sistemleri var. Merak ettiğiniz sistemleri, konuları aşağıda yorumlara belirtirseniz size özel olarak detaylı şekilde paylaşabilirim. Fakat şahsi tavsiyem kesinlikle sigortalı bir iş bulmanız. Çünkü bu meslekte ayağınıza dumbbell düşerse sizin için gerçekten hiç hoş olmayabilir ve çok büyük miktarlarda sağlık masrafı çıkabilir. Bütün saha boş. Çocuk geldi, arkamda basket oynuyor. Onu tebrik ediyorum kesinlikle. Neyse, konumuza geri dönelim. Burada personal trainer olmak Türkiye'deki kadar kolay değil. Sorumlulukları çok fazla. Hata payınız çok düşük ve yaptığınız hatanın size yasal olarak geri dönüşü çok ciddi olabilir. O yüzden burada işinize gerçekten çok dikkatli ve özenli olmanız gerekiyor. Maalesef Türkiye ile burayı kıyasladığımda bu bir yönetici olarak, müdür olarak, Türkiye'de çalışmış birisi olarak bunu size söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde Türkiye'den biraz daha özen, dikkat ve ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Burada spor akademisi yok. Egzersiz bilimleri, kinezyoloji, anatomi gibi bölümler var. Eğer onları bitirirseniz Amerika'da kulüplerde performans koçu ya da bizim kulüpte mesela personal trainer departmanı var. Bir de atletik performans koç bölümü var. Oradaki mezunların hepsi bu size söylediğim American College of Sports Medicine tarzı bölümlerden mezun olmuş arkadaşlar. Kariyerlerine anatomi eğitimi almış, egzersiz bilimleri eğitimi almış. Amerika'dan bir bachelor degree, yani üniversite mezuniyet diploması almış kişiler burada kulüplerde, basket kulüplerinde performans koçluğu tarzı eğitimler, eğitmenlikler yapabiliyor. O yüzden buraya geldiğinizde eğitiminizi tamamlamanız adına bu tarz bir bölümünü okuyabilirsiniz. Ben düşünüyorum yapmayı ilerleyen zamanlarda. Türkiye'deki kariyerimin üstüne bunu eklediğimde gerçekten çok büyük fark yaratacağıma inanıyorum. Bu da size buraya gelmeden önce benden küçük bir tavsiye olsun. Araştırabilirsiniz bu üniversiteleri. Bunun dışında personal trainer'la ilgili kafanıza takılan bir şey olursa lütfen aşağıda yorumlara belirtin. Ben size bunları detaylı şekilde açıklarım. Fakat elinizden geldiğince full time sözleşmeli bir personal trainer işi bakmaya çalışın. Ama eğer kendinize güveniyorsanız, ben çok girişken bir insanım, dışarıda portföyümü oluşturabilirim diyorsanız kesinlikle serbest de çalışabilirsiniz ya da yarı freelance çalışabilirsiniz, yarı bir yere bağlı olabilirsiniz. Oradan müşteri biraz besleyebilirsiniz kendinize. Yani aynı Türkiye'deki sistemi burada sürdürebilirsiniz. Fakat burada personal trainer yapmadan önce almanız gereken en önemli sertifika
CPR, AAD yani ilk yardım sertifikanız olmak zorunda bir yerde çalışmaya başlarken. Bunun gibi bir komplekste ya da herhangi bir iş yerinde olmazsa olmaz. Amerika'ya geldim. Green Card'ım yok, sürücü belgem yok. İlk yaptığım şey ilk yardım belgesini almak oldu. İnternette online yazıyorsunuz. CPR Online Certification diye. Her yerden alabiliyorsunuz 20-25 dolara. Tabii ki de kabul ettikleri yerler var ama sizin aldığınız yer onların kabul listesinde yoksa bunu kabul etmiyoruz demiyorlar. Kabul ediyorlar. Bu da bilginizde bulunsun mutlaka. İkincisi Group Fitness Trainer olmak. Çocuk o kadar ses yapıyordu ki mecbur buraya gelmek zorunda kaldım. Amerika'da Group Fitness Trainer olmak gerçekten çok kolay. Yapmak istediğiniz bölümde eğer pilates vermek istiyorsanız Body Balance'tan, cycle vermek istiyorsanız Schwinn'den, Kaiser'dan ya da TRX vermek istiyorsanız TRX'ten, kettlebell vermek istiyorsanız ona bağlı eğitim veren Amerika'daki kuruluşlarına sertifika aldığınız zaman burada rahatlıkla gelip grup dersi verebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken söylediğim gibi kendinize özgüveninizin olması, İngilizcenizin iyi olması ve karşı tarafa anlatabilme kabiliyetinizin biraz daha yüksek olması. Onun dışında CPR, AAD kesinlikle olmazsa olmaz. Gerekiyor. Bunu almak zorundasınız. Amerika'da onu almadan bir yerde çalışmanız mümkün değil. Tabii ki de bu size gidip orada yardım edeceksiniz anlamına gelmiyor. Fakat bu belge elinizde olmak zorunda. Hani Türkiye'de de olmak zorunda ama Türkiye'de şöyle söyleyeyim size, iş yerinde bir kişi de olması yeterli. Fakat burada her çalışanla kesinlikle olmak zorunda. Onun dışında Group Fitness eğitmenliği ile alakalı saatlik ücretler değişiyor. 20 dolardan başlıyor. 65-70 dolara kadar gidiyor. Fakat bunu sakın şöyle algılamayın. Grup fitness eğitmenliğinde düşük ücret var demeyin. Çünkü siz burada eğer bir topluluk yaratırsanız ve isminizi farklı kişilere, farklı insanlara duyurmayı başarırsanız yarın öbür gün o insanları dışarıda toplayabilirsiniz ya da farklı insanlar yaratabilirsiniz dışarıda özel grup dersi olarak. Bir dersten 20 dolar aldığınızda eğer yeteri sayıda insanı topladığınız zaman dışarıda kişi başı 20 alırsınız. 10 kişiye ders verseniz bu saatte 200 dolar para yapıyor. Kulağa imkansız gibi geliyor ama kesinlikle imkansız değil. Tek yapmanız gereken sabretmek, çalışmak, güler yüzlü olmak ve karşınızdaki insanla olabildiğince iletişim ve etkileşim içinde olmak. Amerika'daki insanlar gerçekten kendine özgüveni olan insanları çok seviyorlar. İş bitirme kabiliyeti, pratik düşünebilme bizde çok fazla olduğu için de sıcakkanlılık. Bunu karşı tarafa aktardığınız zaman burada otomatik olarak fark yaratıyorsunuz. Bu yarattığınız fark gerçekten burada çok büyük etkiler yaratabiliyor. O yüzden Türkiye'den gelen bu işi yapan arkadaşlara kesinlikle işinizi bırakmayın. Severek yapıyorsanız mutlaka burada devam edin. Başlarda biraz zor olabilir evet, fakat ilerleyen dönemlerde hem kazanç anlamında hem de rahatlık anlamında çok yararlı ve geleceğinize iyi etkiler bırakabilecek bir iş olabiliyor. Ben de başladığımda ilk 3-4 ders veriyordum. Fakat ilerleyen zamanlarda insanlar beni tanıdıkça talepleri arttı. Kulüp bu sefer bana güvendi. Ders sayılarımı arttırdı ve sonra fırsat oluştu. Bana dedi ki senin CV'nde var, kariyerini de biliyoruz. Özel ders vermek ister misin? Özel ders vermeye başladım ve şimdi özel ders de veriyorum çalıştığım kulüpte part-time olarak. Sigortam yok. Verdiğim ders ücretini kulüple bölüşüyorum ama benim çalıştığım kulüp gerçekten bölüşüm anlamında çok iyi. Bu konuda çok memnunum. Diğer kulüplerden çok daha iyi. Fakat size tavsiyem kesinlikle olabildiğince bu meslekte sigortalı iş bulmanız. Bulamazsanız gerçekten hastalanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Sonra sorun yaşayabilirsiniz. Fakat benim dışarıda kendi yaptırdığım bir özel sağlık sigortası var. O yüzden bir tık daha rahatım bu konuda. Personal trainer ve group fitness trainer ile ilgili sorularınız varsa aşağıda yorumlara belirtin. Eğer yeteri kadar soru gelirse yeni bir video hazırlayabilirim sizin için. Bunun dışında bugün anlatacaklarım bu kadardı. Kısa bir video oldu. Kendi mesleğimi size tanıtmak istedim. Diğer meslek gruplarıyla kaldığımız yerden kesinlikle devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bir sonraki videonun ne içerikli olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Austin, Texas'tan herkese selamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.